Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Post işlemlerini gerçekleştirmiştik. Yani süper globallerde post işlemini tamamen bitirmiştik. Bugün ise sizlere file süper globalini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak dosyamızı oluşturuyorum. File.php diyorum dosyanın ismine. Güzel. Benim file'da yapmam gereken şu arkadaşlar. Bir form aracılığıyla veri gönderme. Yani ben bu veriden kastım resim gönderebilirim. PDF dosyası gönderebilirim. Bir müzik dosyası gönderebilirim. Yani ben sunucuya bir dosya göndermek için file özel globalini kullanıyorum. Hemen örnekte göstereyim sizlere arkadaşlar. HTML taglarımı açıyorum. Bir form oluşturacağım. Hatta ben bu formda göndereceğim dosya yani file'ı bir post aracılığıyla göndereceğim. Yani bir post metodu kullanacağım tekrardan. Geliyorum. HTML'i açıyorum. Kapatıyorum. Ve buraya bir head açıyorum. Head'i kapatıyorum. Araya bir title alıyorum. Title'ımın ismine $işareti file istiyorum. İşlemleri. Güzel. Şimdi artık ben body'yi açabilirim formumu oluşturmak için. Geliyorum. İlk olarak bir form oluşturuyorum burada. Form oluşturdum. Formu kapatıyorum. Diğer ayarları formun elementlerini oluşturduktan sonra yapacağım arkadaşlar. Geliyorum ilk önce bir dosya belirliyorum. Dosya. Şöyle yapalım. Label kullanalım. Label'a dosya yükle diyelim. Güzel. Hemen bunun altına geliyorum arkadaşlar. Bir input açıyorum. Input type'ına ne vereceğim arkadaşlar? File. Çünkü ben bir dosya göndereceğim. Ve name'ine de tekrardan file diyorum. Güzel. Input'u burada kapatıyorum. Ve alta geliyorum. Bir tane daha input oluşturacağım. Bu da type'ı submit olacak. Yani bir yükle butonu olacak. Hemen onu yapıyorum. Input type submit value değeri yükle. Bunu da kapatıyorum. Geliyorum şimdi tarayıcımdan hemen bakıyorum. Sayfayı yeniliyorum. File'ı çalıştırıyorum. Evet dosyam geldi. Buradan göz ata tıkladığımda ben resim ve farklı bir dosya yükleyebileceğim. Güzel. Formumu oluşturdum. Hemen PHP işlemlerine başlayabilirim. Ama ondan önce buraya bir metot belirlemem lazım. Metot post olacak. Çünkü ben bir dosya gönderiyorum. Güvenli bir şekilde karşı tarafa sunucuya bunu yönlendireceğim. Post diyorum. Action koyuyorum. Bunu boş bırakacağım. Ve en önemlisi intro type. Bu da arkadaşlar ben bir dosya gönderdiğim için bunu multipart form data olarak belirtmem lazım. Multipart form data. Bir dosya işlemi yaptığımızda bu form data işlemini multipart form datayı kullanacağız arkadaşlar. Güzel. Bunu da hallettik. Hemen artık ben PHP taglarıma başlayabilirim. PHP işlemlerime başlayabilirim. Ne yapacağım arkadaşlar ben? İlk önce formdan gelen bir dosya var mı yok mu diye onu kontrol edeceğim. Bu işlemi neyle yapıyorduk? If ile. Eğer diyorum isset. Formdan gelen bir veri var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Peki ne gelecek buradan bana arkadaşlar? Bir file gelecek. Değil mi? Bu file'in içindeki file gelecek. Bu file nereden geliyor arkadaşlar? Bakın burada name'e file verdik değil mi? Güzel. Çünkü ben burada bir dosya gönderme işlemi yapıyorum. O yüzden file'ın içindeki file'ı aldım. Buradaki name'i buraya belirttim. Güzel. Eğer böyle bir dosya var mı yok mu? Varsa bana artık kontrollerimi sağlasın. Kontrollerimde ne var arkadaşlar? $işareti file diye bir değişken oluşturuyorum. Bunu neye eşitleyeceğim? $işareti file name. Name'i neydi? File. Bunu kontrol ediyorum. Eğer dosya varsa artık bana dosya yüklendi desin ve şu işlemleri yapsın diyeceğim. Ama ondan önce benim dosya yükleme fonksiyonunu çalıştırmam lazım.
move upload upload file diyeceğim. Bununla ben dosyayı yükleyeceğim klasörü ve dosyanın adını alacağım arkadaşlar. Hemen parantezlerimi açıyorum. Dolar işareti file değişkenimi alıyorum ve diyorum ki buradan bana ilk önce yerini belirleyeceğim. tmp name'ini alacağım. Dosyanın ismini alacağım. Güzel. Bundan sonra ne yapacağım ben? Artık dosyanın yükleneceği klasörü belirlemem lazım. O klasörü de geliyorum burada arkadaşlar. Yeni bir klasör ekliyorum. İsmine resimler diyorum. Çünkü artık yükleyeceğim dosya bu klasörün içinde olacak. Tamam. Aldım bunu. Geliyorum diyorum ki resimler klasörünün içine yükle resmi. Nasıl yükleyecek peki? Nokta diyorum. Dolar işareti file ile name'ini alarak. Güzel. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şuradaki boşluk tamam güzel. Artık bana ekrana bir mesaj versin. Echo desin. Dosya yükleme başarılı. Ve bana artık bunun yanına ne koyacak? Dosyanın ismini yazsın. İsmini de HTML'in özel karakterine güvenliğini sağlamak için fonksiyonu vardı. Nokta diyorum. HTML special karakter. Alıyorum. Bunun içine neyi alacağım? Dolar işareti file. Peki bu file'da neyi alacağım arkadaşlar? Dosyanın adını, name'ini. Hatta bu köşeli parantezler içinde olacaktı. Name diyeceğim. Burada parantezimi kapatıyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Güzel. Şu an herhangi bir sorun olmaması lazım. Dosyamın yükleyeceğim resmin resimler klasörüne eklemesi lazım. Hemen geliyorum. Dosyamı çalıştırıp kontrol edeceğim. Dosyayı yeniliyorum. Göz at diyorum. Bir resim seçiyorum. Yükle diyorum. Bekliyorum. Yükle diyorum. Evet. Pardon tıklama. Dosya yükleme başarılı. Adsız tasarım 1.jpeg yüklendi. Bir tane daha resim ekliyorum arkadaşlar. Seç diyorum. Şunu alalım. Yükle diyorum. Bakın dosya yüklendi. Hemen klasörüme bakıyorum. Resimler yüklenmiş mi? Bakın 2 tane resmimiz de başarılı bir şekilde yüklenmiş. Biz böylelikle süper globallerden file'ı da görmüş olduk. Hatta ben burada başka bir PDF dosyası da yükleyebilirim. Çünkü ben bu işlemler arasında sadece resmi al veyahut da sadece PDF dosyasını al diye bir özellik belirlemeyelim. Artık siz bunları ilerleyen projelerinizde ne tür işlemler yapacağınızın özelliklerini belirterek resimse resim sadece, resimin türleri de var biliyorsunuz JPEG, PNG gibi. Veyahut da müzikse müzik dosyalarını, videosa video dosyalarını özelleştirip alabilirsiniz. Bir tane de PDF dosyası deneyeceğim ben. Bakalım yükleyecek mi? Geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Dosya seç diyorum. Şurada şu sertifikayı yükle diyelim. Bakın sertifika yüklendi. Hemen geliyorum. Klasörüme bakıyorum. Bakın PDF dosyamda yüklendi. Evet arkadaşlar. File özel tanım değişkenimiz bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.